Her iki tarafımız da şu an Şam fıstığı, daha doğrusu Antep fıstığı bahçesi. Mükemmel bir görüntü hakikaten. Evet, buradan yolumuz Bozova üzerinden devam edecek. Oradan Urfa şehir merkezine geçeceğiz. Sevgili dostlar, Urfa merkezdeyiz. Arkadaşlar, Urfa'nın tarihi dar sokaklarında dolaşıyoruz. İnşallah kaybolmam. Hazreti İbrahim, teslimiyetin, inancın, kararlılığın, azmin ve cesaretin simgesi. Nemrut, zulmün, ruhsal bir hastalığın, kibrin ve zilletin simgesi. İkisi amansız bir mücadeleye girdiler bu topraklarda, Şanlıurfa'da, Peygamberler şehrinde, ama nihayetinde Hazreti İbrahim kazandı. Günlerden bir gün Nemrut rüyasında o ay içerisinde doğan bir çocuğun kendi hükümdarlığını ve hakim inanç sistemlerini yerle bir edeceğini gördü. Bir diğer rivayete göre ise Nemrut'un kahinleri ve müneccimleri o ay içerisinde doğacak bir erkek çocuğun bahsedilen işleri yapacağını söylediler. Bunun üzerine Nemrut şehir meydanında bütün hamile kadınları ve o ay içerisinde doğan erkek çocukları topladı ve hepsini öldürttü. Hz. İbrahim'in annesi oğlunu kaçırarak bir mağarada dünyaya getirdi. Ondan sonra kendisi güvenlik gerekçesiyle çöle gitti. O mağara birazdan size göstereceğim. Hz. İbrahim'in doğduğu ve 3 memeli bir ceylan tarafından büyütüldüğü mağara. Bu ceylan 3 memeli, belirttiğim gibi bir memesinden süt, bir memesinden bal, bir memesinden su akıyor söylenen hakim anlayışa göre. Ve Hz. İbrahim her ay bir yıl büyüyecek şekilde 15 ayda 15 yaşına geliyor. Hz. İbrahim peygamberliğinde ilk babası Azer'e tebliğde bulunuyor ve onu imana davet ediyor. Ama babası tarafından kovulmakla tehdit ediliyor. Çünkü Hz. İbrahim'in babası Azer aslen bir putperestti ve hatta bir put yapıcıydı. Hz. İbrahim, Meryem ve Tevbe surelerinde belirtildiği şekilde babası Azer için Allah'tan mağfiret diledi. Fakat bu dileği kabul edilmedi. Günlerden bir gün Nemrut ve şehir halkı bir bayram şenliği için şenlik merkezine gittiler. İbrahim'i de davet ettiler ama Hazreti İbrahim bunu kabul etmedi. O zaman dediler ki, sen madem gelmiyorsun, o zaman bizim puthanenin muhafızlığını yap biz gelene kadar. Pekala dedi ve onlar gittikten hemen sonra eline bir balta alarak puthaneye girdi ve en büyük put hariç diğer bütün putları yerle bir etti, un ufak etti. Sonrasında baltayı en büyük putun boynuna astı. Kalabalık halk geldiğinde gördüğü manzara karşısında dehşete kapıldı ve İbrahim'e tepki gösterdi. Hazreti İbrahim bunun üzerine balta onun boynunda, sorun belki de o yapmıştır dedi. Ve bunun üzerine Nemrut çok sinirlendi ve Hazreti İbrahim'in yakılarak öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Nemrut'un askerleri
Hazreti İbrahim için karşıda görmüş olduğunuz, bakın parmağımın ucunda görüyorsunuz. Orada 2 tane büyük sütun var. Orası milattan önce 2000'li yıllarda Nemrud'un ve Hazreti İbrahim'in yaşadığı yıllarda Nemrud'un kalesiydi. Nemrud'un sarayıydı daha doğrusu. Şu an Urfa Kalesi olarak biliyoruz onu. Ve o 2 sütunun arasına devasa bir mancınık sistemi kurdular ve bugün Balıklı Göl'ün bulunduğu mevkiye de kocaman bir ateş yaktılar. Oradan Hazreti İbrahim'i mancınıkla fırlatarak, savurarak ateşin üstüne düşmesini sağladılar. Bunun üzerine Allah Enbiya ve Saffat surelerinde belirtildiği üzere ateşe İbrahim'e karşı serinlik ve esenlik ol emrini verdi ve Hazreti İbrahim ateşte yanmaktan kurtuldu. Diğer hakim inanca göre ise ateş suya, odun parçaları ise balıklara dönüştüler. Nemrud'un üvey kızı Hazreti İbrahim'in ateşte yanmadığını ve ateşten kurtulduğunu görünce İbrahim'i yakmayan ateş beni de yakmaz diyerek atlıyor. Bunun üzerine onun atladığı yerde de bir göl oluşuyor. O göle de Ayn Zeliha ismi veriliyor. Ayn Arapça göz demek. Gölün ismi dolayısıyla Zeliha'nın gözü anlamına geliyor. Hatta burada Urfa halkının hakim inancına göre Nemrud'un üvey kızı Zeliha atlar atlamaz beyaz bir balığa dönüşüyor. Her cuma sabahı saat 5'i 5 geçe birazdan göreceğimiz Ayn Zeliha Gölü'ne gidip o beyaz gölü görebilen insanın duası ve dileği kabul oluyor. Hakim inanca göre böyle. Şu an kapısını gördüğünüz bölüm Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığında ilk düştüğü nokta. Şimdi girerek orayı sizle birlikte değerlendireceğiz. Selamünaleyküm. Hakim inanca göre Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı zaman düştüğü ilk yer burası. Görüyorsunuz sular altında şu an. Balıklar yüzüyor. Gerçekten insan bir tuhaf oluyor. Bu suyun da şifalı olduğu söyleniyor arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben içtim. Çok sağ olun. Sevgili arkadaşlar, Balıklı Göl hakkında da, daha doğrusu Halilürrahman Gölü hakkında da kısaca bilgi verelim. Suyun çıktığı yer şu görmüş olduğunuz yarım kümbet arkadaşlar. Oradan su çıkıyor. Havuzun eni 30 metre, uzunluğu ise 150 metre. Derinliği de herhalde 2 metreyi geçmiyordur diye tahmin ediyorum. Affedersiniz. Evet. Balıkları görüyorsunuz. Balıkların türlerini de söyleyeyim arkadaşlar. Aynalı sazan ve alabalık. Evet, balıkları biraz daha yakından görelim. Bunlar biraz daha küçük. Görmüş olduğumuz cami Halilürrahman Camii. Aslen kilise ama 1211 yılında Eyyubiler tarafından Urfa fethedildikten sonra kilise camiye çevriliyor ve ismi de Halilürrahman Camii oluyor. Dostlar, birazdan Hz. İbrahim'in de doğduğu mağarayı barındıran Mevlid-i Halil Camii'ne
giriş yapacağız. Caminin en önemli özelliklerinden birisi Allah'ın 99 isminin yer aldığı Esma-ül Hüsna'nın duvarlarına kazınmış olması. Şimdi 66 tanesi buradaymış arkadaşlar bu Esma-ül Hüsna'nın. 33 tanesi de caminin diğer tarafındaki duvarında yazılı bulunuyor arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, söylendiğine göre bu su yapısı insan hayatını simgeliyor. İnsan görmüş olduğunuz gibi bir su gibi buradan doğuyor, büyüyor, gelişiyor ve şu dar kısımda ölümü sembolize ediyor. Ölümden sonra sonsuzluk başlıyor arkadaşlar. Şimdi birlikte Hz. İbrahim'in doğduğu mağaranın içerisine gireceğiz. Evet. Hz. İbrahim'in özür dilerim. Doğduğu söylenen mağara arkadaşlar. Sular altında kalmış. Görüyorsunuz. Müthiş bir hayat hikayesi. Olağanüstü bir kişilik. Hz. İbrahim gerçekten tarifsiz bir insan. Bu suyun da şifalı olduğu söyleniyor. İçelim gelmişken olmazsa. Evet. Pardon. Çıkıyoruz arkadaşlar. Nemrud'un üvey kızının Hz. İbrahim'in ateşten korunması üzerine İbrahim'i yakmayan ateş beni de yakmaz dediğini söylemiştim. İşte Zeliha'nın atladığı yerde Ayn Zeliha dediğimiz bir göl oluşmuş. Şimdi o gölü hep birlikte inceleyelim. Evet, bu gölün de ebatı dostlar genişliği 30 metre. Genişliği 30 metre. Uzunluğu ise 50 metre. Daha sonra insanlar ortadaki fıskiyeyi sembolleştirmek istemişler ve demişler ki Ayn Zeliha kelime anlamı itibariyle Zeliha'nın gözü anlamına geliyor. Bu fıskiyeden akan sular da Zeliha'nın gözyaşları olsun demişler. Ve bu şekilde bir mecaz kullanmışlar. Evet, buradaki balıklar çok daha net görünüyor. Tabii ki su derinliği biraz daha az olunca, sığ olunca görüyorsunuz. Bakın kalenin burcunda, parmağımın ucunda görüyor musunuz bilmiyorum. İki hayvan resmedilmiş kazılarak. Birisi tilki, diğeri aslan. Yöre halkının inancına göre tilki Nemrud'un ne kadar kurnaz, hilekar ve kalleş olduğunu ifade ediyor. Aslan ise Hz. İbrahim'in ne kadar cesur, güçlü ve metanet sahibi olduğunu simgeliyor. Dostlar, burası da Kızılkoyun Nekropolü. Nekros ve polis kelimelerinden türeyen bir kavram. Nekros ölüler demek, polis şehir demek. Nekropolis ölüler şehri anlamına geliyor. Yani mezarlık. Buraya kaya mezarlığı da deniyor. Milattan sonra 2. ve 4. yüzyıllar arasında burada mezar faaliyetleri yapıldığı söyleniyor arkadaşlar. Romalılar dönemine
denk geliyor ve tam 103 tane mezarlık tespit edildiği söyleniyor. İsterseniz şöyle birinin içine girelim ve beraber değerlendirelim. Kızılkoyun Nekropolü. Evet, tavan da dahil olmak üzere duvarlarda farklı şekillerde figürler var arkadaşlar. Evet, şuraya da bakalım. Belirttiğim gibi bunun gibi 103 adet mezar bulunmuş. Ve bunları ortaya çıkarmak için ya da kurtarmak için birçok gecekondu yıkılmış arkadaşlar. İyi ki de öyle yapmışlar. Tarihe değer vermek adına takdir edilecek bir çalışma. Burası Dergah Çarşısı arkadaşlar. Bakalım neler varmış. İsot'un kalbi. Evet, her yer isotçu. Şöyle bir isotlara da bakalım beraber. Selamünaleyküm. Abi bir konuda bilgi alabilir miyim? Şimdi dikkatimi çekiyor. 3 tür isot var. Biri siyah, biri mor, biri kırmızı. Aynen hocam. Farkı ve özelliği ne abi? Öğrenebilir miyim? Hemen. Mesela şurada kırmızı olanı var. Bu kırmızı isot. Mor olanı var, bir de siyah olanı var. Kırmızı isot, mor ve isot, siyah. bir de siyah isot hocam. Şimdi bunun esprisi nedir yani? Neden kullanıyoruz bunu? Hocam kırmızı olanı normalde üçü aynı biberden yapılıyor. Biliyorum. Kırmızı olanı güneşte kurutuluyor. Evet. Bu siyah olanı terletiliyor. Terletiliyor. Aynen. Çok bekletiliyor yani. Ha, çok bekliyor. Aynen. Mor olan da az bekletiliyor. Yani Aynen. az, çok, en çok. Aynen. Güneşte bekleme Aynen. Fark o süresine değil. göre. Normalde ikisi aynı biberden Peki yapılıyor. kullanım amacı ve yeri değişiyor Hocam, mu? siyah olanı sadece çiğ köftede kullanılır. Evet. Kırmızı olanı sadece yemeklerde kullanılır. Evet. Bu mor olanı hem yemeğe hem çiğ köfte hem lahmacunda. Bütün yemeklerde kullanabilirsiniz. O zaman lahmacun için bunu kullanacağız. Aynen. Ev yapımı yemekler için bunu kullanacağız. Ama çiğ köfte yapıyorsak sadece Aynen. siyahını kullanacağız. Normalde Urfa'da en çok tüketilen biber hocam mor biberdir. En çok mor tüketiliyor. Aynen. Çünkü mor olanı bütün yemeklerde kullanıyoruz. Mesela çiğ köfte, lahmacun yani her şeyde kısırda. Kırmızı olanı daha çok mesela tavuk yemeklerinde kullanıyoruz. Evet. Terbiye amaçlı kullanıyoruz. Terbiye amaçlı kullanıyorsunuz. Aynen. Siyah olanı da sadece çiğ köfte içindir. Ha, Çiğ o zaman köfte vermek için. kullanım amacına göre Aynen, bu değişiyor. çok daha çeşitli yemekler Aynen. için kullanıldığı Mesela- için kullanım sıklığı artıyor bundan anladığım Aynen. kadarıyla. Mesela biz mesela bu mor biberden Evet. yılda 50 kilo yapıyoruz. 50 kilo. Tabii 50 kilo. Evet. Bir çiğ köfte yaptığımız zaman hemen hemen yarım kilo gidiyor. Evet. Bir lahmacun yaptığımız zaman yine yarım kilo yakın yani biber gidiyor. Evet. Yani Ama bir de şunu sadece Aynen. çiğ köftede kullanıyoruz. Aynen. O yüzden çok fazla gitmiyor o bir de zaman. biberler kalite olarak değişiyor hocam. Mesela dışarıda fabrika biberleri var, kilosu 30'dur. Bunlar el yapımları 60 liradır. Yani siz kesinlikle ev yapımı, Aynen, ev bu yapımı. damlarda kurutularak Aynen hocam. elde edilen Aynen. isotları kullanıyorsunuz. Aynen. Tamam. Daha çok müşterilerimize el yapımı isot tavsiye ediyoruz. Anlıyorum. Çünkü el yapımı götürdüğün zaman kesinlikle müşteri memnun kalıyor. Çok teşekkür ediyorum. Aynen. Çok sağ olun vermiş olduğunuz bilgiler için. Müthiş bir kalabalık. Evet, Bakırcılar Çarşısı da başladı aynı zamanda. Görüyorsunuz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Şöyle bir çekim yapalım da ürünlerinizi görelim. Tamam. Evet, ustamın izniyle giriyoruz bakalım. Envai çeşit bakırdan yapılmış ürün arkadaşlar. Evet, çaydanlıklar. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Evet, şöyle biraz daha geniş perspektiften bakalım. Evet, gerçekten çok güzel işçilik de var. Size de göstermiş olduk. Evet, beni en çok cezbeden
Bakır Cezve. Çünkü Türk kahvesine bayılıyorum. Başka kırmızı rengimiz de var. Var. Kırmızı renk bak orada.